Bu videoda Pakistan'da yaptığım 20 saatlik tren yolculuğunu size kompartman arkadaşlarımı göstereyim. Bu yolculuk sırasında başımdan geçenleri paylaştım. Şuradan şöyle bir hamam böceği geçti. Ve karşımdaki adam baharatlı bir yemek çıkarttı. Gelin bakalım bu videoda bizi ne maceralar bekliyor. Hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün benim Lahor'daki son günüm. Yaklaşık 2 hafta kaldım burada ve çok güzeldi. Ama artık Karachi'ye geçme vaktim geldi. Ve bugün bir tren yolculuğu yapacağım. 3 gün önce istasyona gittim bilet almaya ve Hindistan yolculuklarım aklıma geldi. O yüzden beni nasıl bir yolculuk bekliyor gerçekten hiç bilmiyorum ve 18 saat sürecek bu yolculuk. Yataklı bir trenle gideceğim. Ama böyle yalnız hissetmek istemedim. O yüzden bana yol arkadaşı olun diye sizi de götürüyorum yanımda. Neyse, şimdi odam çok dağınık. Şimdi şu dağınıklığı hemen bir toparlamam lazım ve çantamı hazırlamam lazım. Hadi gelin başlayalım. Nihayet hazırlandım. Bu arada çok güzel bir yerde kalıyorum. Hostum avukat. Evinin yanında ofisi var ve ofisinin bir odasını gezginlere veriyor. Ve gerçekten gezginler için her şeyi düşünmüş. Yani oda çok konforlu. Kendisi de yıllarca Couchsurfing'le gezmiş ve bu şekilde gezginlere evini açıyor. Gerçekten çok beğendim fikrini. Ve bir gün ben de ileride bir yer açmak istiyorum ve bir odasını gezginlere vermek istiyorum. Neyse, yavaştan tren saati yaklaşıyor. Ben biraz erken gideceğim çünkü treni bulmak falan bayağı vakit alacaktır diye düşünüyorum. O zaman let's go. Hadi gidelim. Evet, şimdi istasyona vardım. O kadar nemli ki hava. Böyle şu an ter içinde kaldım. Taksiden inerken böyle turuncu kıyafetli insanlar geldi hemen. Onlar taşıyıcı. Yani buradaki insanların eşyalarını taşıyorlar ve o kadar ucuza taşıyorlar ki gerçekten birçok yerde hayat zor ama bilmiyorum, buradaki hayat mücadelesi çok daha ağır. Neyse, şimdi trenin gelmesine 1 saat var. Ay, çok terledim gerçekten. Biraz dinleneyim, soluklanayım. Tren geç kaldı. 4.30'da gelmiş olması gerekiyordu. Şu an saat 5 ve 6'da gelecek falan diyorlar. Ama onlar da tam bilmiyor galiba. Kesin bir bilgi değil. Bir anons da yapılmadı. Hava da o kadar sisli ki, yani aslında sisli değil. Lahor'un havasını biliyorsunuz belki, önceki videoları izlediyseniz. Hava kirliliği çok yüksek olan bir şehir ve şu an böyle hava kirliliğinden dolayı her taraf sisli gibi ve hiçbir yer gözükmüyor. O yüzden saat 5 ama hava karardı şimdiden. İnşallah 6'ya kalmaz ya. İnşallah bir an önce gelir. Yeah. 19. Okay, this one. Okay, thank you. Evet, saat 9'a geliyor ve tren yeni kalkıyor. Bana yardımcı olan görevli abi vardı. Çok tatlıydı. Türk olduğumu duyunca çok mutlu oldu. Neyse, buraya getirdi beni ve kompartman görevlisine emanet etti. Diyor ki bak, o Türk tek geziyor, yardımcı olun diye. Size kompartman arkadaşlarımı göstereyim.
Böyle satıcılar geliyor sürekli. Şimdi yatağı göstereyim. Burası benim yatağım olacak. Şurada bir tane yatak var. Bu açılıyor. Yatmadıkları zaman da böyle kapatıyorlar ve insanlar burada oturabiliyor. Bir de şurada üstte bir tane yatak var. Şu an karanlık olduğu için ne kadar iyi gözüküyor bilmiyorum. Tren gelir gelmez hemen hareket etti ve olaylar çok hızlı gelişti. Böyle gelenler gidenler satıcılar ve karşımdaki adam yemek çıkarttı. Hemen ama böyle baharatlı bir yemek çıkarttı. Diyorum ki Allah'ım, olayların bu kadar hızlı gelişmesini beklemiyordum. Şimdi karşımdaki yolcu namaz kılmaya başladı. Pakistan'da yolda namaz kılan çok kişi görebilirsiniz. Yani bu çok karşılaşabileceğiniz bir manzara aslında. Özellikle otobüslerde ve trenlerde. Trenin içi de bu şekilde. Pakistan trenleri sadece bir ulaşım aracı değil, kültürel bir mekan da aynı zamanda. Bundan yarın detaylıca bahsedeceğim ve ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yan kompartmanda da böyle bir aile kalıyor. Biraz sohbet ettik ve çok tatlılar. Yalnız herkesin böyle rahat yatmasına ne diyorsunuz? Böyle rahat olacaksın işte hayatta. Böyle bir şey satıyor abi bu arada. Büyük ihtimalle böyle bir ortamda eşyalarının güvenliğini nasıl sağlıyorsun diye merak ediyorsunuzdur. Şimdi ben bu çantayı yanımdan hiç ayırmıyorum. Hatta tuvalete bile onunla gidiyorum. Uyurken de ona sarılarak uyuyorum. Şimdi tuvalete gideceğim. Yine bu çantayla gideceğim. Diğerlerinin içinde zaten yiyecek ve kıyafet var. Yani onlar giderse, ki hiç öyle bir şey olmadı, giderse de gitsin modundayım. Sonrasında da uyuyacağım çünkü birazdan ışıklar kapanacak. Ama öncesinde güzelce bir şurayı temizlemem lazım. En azından yatacağım yeri, yani böyle antibakteriyel jeller falan aldım. Tam uyuyordum, yatacaktım. Sonra görevli geldi. Dedi ki seni sadece kadınların olduğu bir kompartmana alayım mı? Ben de olur dedim ve kadınların olduğu bir yere geldim şimdi. Yanımda bir tane abla var. Çok tatlı birisi. Böyle hemen sohbet ettik. Evine davet etti falan. Büyük ihtimalle bütün gece sohbet edeceğiz. Günaydın tekrardan. O kadar güzel uyumuşum ki yaklaşık 10 saat falan uyudum. Biraz ablayla sohbet ettik. Sonra yastık istedim. Böyle yastık kiralayabiliyorsunuz buradan. Yaklaşık 10 liraya kiraladım bu yastığı. Sonra böyle kendi şeyimi geçirdim. Çünkü çok temiz olduğunu düşünmüyorum. Yani her ne kadar temiz deseler de. Sonra bir uyumuşum. Vallahi güzel uyudum. Ya böyle yolda uyuduğumda hep uyanıyorum ama dün kaliteli bir uyku uyuduğumu düşünüyorum. Yani bu yolculuğa göre. Neyse şimdi bir kahvaltı yapacağım. Yaklaşık 4 saat yolculuğum daha var. Güzel gidiyor şimdilik. Bir kahve olsa keşke. Kahve var da sütlü yapıyorlar ve açık da satıyorlar. Yani içsem bağırsak sorunları yaşayabilirim diye düşünüyorum. O yüzden eve kadar bekleyeceğim. Pakistan trenleri sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda Pakistan kültürüne doğru yapılan bir yolculuk. Bu trenlerde insanlar yalnızca aynı vagonu paylaşmakla kalmıyor. Yemeklerini, hikayelerini, anılarını da paylaşıyorlar. Her vagonda farklı bir hayat, farklı bir hikaye var. Gerçekten bir film karesi gibi. Bir yandan bir şeyler satan satıcıların sesleri, sütlü çayın kokusu, diğer yandan da rayların yanından akıp giden manzaralar.
Burada insanlar sadece bir noktadan diğerine gitmekle kalmıyor. Adeta trenin içinde yaşam alanlarını oluşturuyorlar. Mesela bunu diğer trenlerde pek göremezsiniz. Örneğin Avrupa'daki trenlerde herkes bireyseldir ve insanlar hedef odaklıdır. Ama Pakistan'da trenlerde kolektif bir paylaşım ve birliktelik havası var. İşte tam bu yüzden Pakistan trenlerinde Pakistan'ı tam anlamıyla yaşayabilirsiniz ve eğer buraya gelirseniz ve trenle yolculuk yaparsanız bu kültüre dair çok fazla şey gözlemleyebilirsiniz. Dışarıyı izlerken aklıma şey geldi. Ben Pakistan'ın kuzeyinden gezmeye başladım ve Pakistan'ın kuzeyi daha çok dağlardan oluşuyordu. Buzullar vardı. Şimdi güneye inerken bitki örtüsünün nasıl değiştiğini görebiliyorum. Pakistan'ın kuzeyi dağlarla çevrilirken güneyinde yarı tropikal iklim var ve şu an karşımda bir sürü muz ağacı var. Ve büyük ihtimalle dışarısı çok sıcak. Şu an burada klima olduğu için ben hala bununla duruyorum ama anlayabiliyorum yani bakarken dışarısının ne kadar sıcak olduğunu. Neyse yaklaşık 2-3 saat sonra zaten bu sıcaklığı epey bir hissedeceğim gibi. Bu arada bu yolculuğu annemin yaptığını düşünemiyorum. Annem böyle biraz titiz bir kadın ve hani gerçekten bu tren yolculuğunu yapamazdı galiba. Yani oturamazdı bile. Dün şey oldu, ablayla konuşurken tam şuradan şöyle bir hamam böceği geçti. Ben de böyle baktım ve kafamı çevirdim. Yeterince dezenfekte etmeye çalıştım zaten uyuduğum yere. Ama hani böyle bir yolculuk. Bir yandan gittiğim ülkenin kültürünü gözlemlerken, diğer yandan da kendi içime yolculuk yaptığım için tren yolculuklarını gerçekten çok seviyorum. Beni bu düşüncelere götüren manzaralar mı, rayların çıkarttığı o ses mi bilmiyorum ama tren yolculuklarının en sevdiğim yanı cama yaslanıp hayaller kurmak ve yaşadıklarımı düşünmek. Seyahatlerimi, insanların hikayesini ve kendimi. İşte tam bunları düşünürken yıllar önce okuduğum ve altını bastırarak çizdiğim şu cümleler aklıma geliyor. Tren raylarını severim. Bağımsızlığı, gidebilmeyi, kalmak zorunda olmamayı, uymak zorunda olmamayı anımsatır. Tren rayları bir tür bağımsızlıktır benim için. Evet, size en son 2-3 saatlik yolumuz kaldı demiştim. Biz onun üstüne 200 saat daha gittik. Yani 5 saattir falan yoldayız neredeyse. Ama yarım saat kaldı. Bu kesin bilgi. Toplamda yolculuğumuz 21-22 saat sürdü. 18 saat demişlerdi. Zaten çok inanmamıştım. Neyse, şimdi Karachi'deki hostumla konuşuyordum. Beni almaya gelecek. O şey dedi, akşam hazırlıklı ol, düğüne gideceğiz dedi. Tam böyle bir Pakistan günü oluyor. İlginç bir tren yolculuğu. 21-22 saatlik. Ondan sonra üstüne düğün. Hani beklenmeyen bir şey ve beklenmeyen birçok şey Pakistan'da olur. Bugün güzel bir düğünle kapanış yaparız artık. Neyse şu an çok güzel bir gün batımı var ve çok güzel manzaralardan geçiyoruz. Sanırım son gördüğüm yeşillikler, sonra şehir göreceğim yani hep. O yüzden bu manzaranın biraz tadını çıkartmak istiyorum. बारात लेके घुसेगा वो इन्होंने कहा था 9:45 पे कर सकते। अरे आज हमने ऐसे लिखा है इसके ऊपर लाइक उर्दू में लिखा है ऐसे तो मैं तो Evet, şimdi eve geldim. Hemen kendimi duşa attım. İyice keselendim ve temizlendim.
Şöyle tatlı bir oda verdiler bana. Bütün kirlilerimi şuraya yığdım. Yarın yıkayacağım. Şimdi düğüne hazırlanıyorum. Size bir şey göstereceğim. Ahmet var ya, benim ilk hostum İslamabad'da. Onun ablası Lahor'da oturuyordu. Lahor'a gittiğimizde böyle 3 gün falan onda kalmıştı. O bana böyle tatlı bir şalvar kamis almış. Çok beğendim. Böyle hani ben de şalvar kamis almak istiyordum ama bir tık daha böyle canlı, renkli bir şeyler almak istiyordum ve bunu almış. Buranın geleneksel giysisi oluyor bu arada şalvar kamis. Şöyle göstereyim. 2 parçadan oluşuyor. Birincisi şöyle bir pantolon. Üstü de böyle uzun gömlek şeklinde düşünebilirsiniz. Ben bunu çok sevdim. Bugün düğünde onu giyeceğim. Şimdi hazırlanayım. Sizi hostlarımla tanıştırayım. Ondan sonra da düğüne gidelim. Evet, şimdi hazırım. Şöyle bir küpe almıştım doğal taştan. Hunza'dan, bakın çok tatlı. Ve kıyafetimle çok güzel uyuyor. O yüzden bunları takacağım. Şansa buldum. Aldığımı unutmuşum. Bir de şöyle bir şal almıştım kendime. Şöyle. Aslında çok uymuyor buna ama yine de bunu alayım. Diğerini almayayım dedim. Tatam. Evet, şimdi sizi hostlarımla tanıştırayım. Çok tatlı bir ailede kalıyorum. Hostum Babar, Eliza and Maysa. Kızları, eşi ve Babar. Düğüne geç kaldık. Hemen gitmemiz lazım. Günaydın. O kadar çok uyumuşum ki. Kendime gelemiyorum. Düğün çok geç bitti. Aslında çok geç değil, normal bir saat. Ama 1 gibi falan eve geldik ve tahmin edersiniz ki ben çok yorgundum. Hemen uyudum. O yüzden biraz fazla uyumuşum. Bu arada çok fazla video, fotoğraf çekemedim. Çünkü düğün sahipleri çok istemedi. Yani biraz rahatsız oldu. Sadece benden değil, hani herkesten. O yüzden böyle çok az bir şeyler çekebildim ama zaten hani çok basit bir düğündü ve şey değildi. Hani bizimkisi gibi böyle oynamalı falan değildi. Ya açıkçası çoğu insan sadece yemeğe gelmiş gibiydi. Böyle açık büfe vardı kocaman ve bol bol yemek yedik. Yemekten sonra da kalktık zaten. Öyle, buranın en basit düğünleri böyle oluyormuş işte. İnsanlar geliyor, toplanıyor, yemek yiyor, işte altın takıyor falan. Böyle klasik bir düğündü. Neyse, şimdi kahvaltı yapacağım ve kahve içeceğim hostlarımla. Hostlarımı çok sevdim. Çok tatlı bir aile. O zaman videoyu burada kapatalım. Zaten uzun bir video oldu. Destekleriniz benim için çok değerli. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Dilerseniz süper teşekkürle de seyahatlerimi destekleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye. We all miss you so much. Me too. And Elisa going to sleep. Oh, really? And she wants to come. Yeah. But she's sleeping. We will miss you so much. Had a great time with you. And looking forward to meet you soon. In Istanbul or in Canada? Yes. Or Pakistan? Maybe in some other country. Yeah. Eagle-eyed. Why not? While traveling. And while traveling. Yeah, that can happen. That can happen. Never say never to any possibility. Yeah.